Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Gazi Akvarist olarak hepinize iyi, güzel hobiler diliyorum. Şimdi bugün size lepisteslerin üretimi hakkında püf noktalardan bahsedeceğim. Hani bilgim dahilinde olanlardan. Bunlar bize ne şekilde yardımcı olacak? Daha sağlıklı, daha güzel, daha diri, daha canlı renklere sahip olan yavru almamıza ve aldığımız yavruların anne ve babalarının daha sağlıklı olmasına sebep olacak. Şimdi baştan başlayıp şöyle bir anlatmaya başlayacak olursak, her balığın üretiminde avantaj ve dezavantajlar vardır arkadaşlar. Her ne kadar hani kolay üretim de yapılsa lepistesler için, lepisteslerinde kendine özgü büyük sorunlarla karşılaşabileceğiniz gelişmeler, olumsuz gelişmeler olabiliyor. Bunlar uygun olmayan su değerleri, hem annenin ve hem de yavruların ciddi şekilde bükülmüş ve kıvrılmış omurga gelişmesine sebep oluyor. Yani çok düzensiz bir omurgaya sahip oluyorlar. Hani kırılmış gibi oluyorlar. Nasıl diyeyim size? Çok düzgün, çok canlı olmaları için hani su değerleri ve ne bileyim hani su sıcaklığı, daha doğrusu önemlisi doğumdan sonra dişinin dinlendirilmesi, hani bunların başlı başınca sebepleri oluyor. Yani bu düzgünlüğe sahip olmanın. Lepistes balığı üretimine başladığınızda bu balığı durdurmak imkansız oluyor arkadaşlar. Şimdi bir dişi lepistes 6 aydan fazla bile erkeklerden ayrı tutulsa bu doğumuna engel değil. Rahminde kalan sperm paketlerinden tekrar düzenli bir şekilde yavrulamaya devam edebiliyor arkadaşlar. Böyle bir özellik vermiş Allah bu hayvanlara. Daha sonrasında bahsedecek olduğumuz konular, mesela yavruları aldığınızda yavrular anne ve baba akvaryumu içerisinde olmalı ve onlarla beraber büyütülmeli bence. Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim, onları orada doğmuş oldukları su değerleri, su sıcaklığı, bunu alıyorsunuz oradan başka bir akvaryuma geçiriyorsunuz veyahut da kaba geçiriyorsunuz. Hani bu çok sağlıklı değil bence. Çünkü ilk zaman yavrular hani yenebiliyor. Bu yüzden alıyorsunuz. Bunun farkındayım, bilincindeyim. Bunu ben de yaptım. Ama şöyle ki zaten anne yemese bile o yavrular yeme ulaşamıyor. Sizin aldığınız akvaryum büyük oluyor veyahut da doğru yemleme şeklini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için 3-5 tanesini yiyecekse biz 3-5 tanesini zaten öldürüyoruz ister istemez. Benim tavsiyem rafya içinde büyümeleri. Hani rafyada çok da sıkıntı olmuyor. Benim yavrularım rafyanın içindeler. Hatta birkaç tanesi anneleriyle, babalarıyla ya diğer balıklarla, vatozum var, çöpçülerim var. Bunlarla beraber geziyor. Hiçbir sorun olmuyor. Yemiyorlar. Onu da bildirmek istiyorum ayrıca. Şimdi akvaryum ve özür diliyorum. Akvaryum ve filtreye değinecek olursak, üretim için en az 60 ila 80 litre bir akvaryum seçmelisiniz. Filtrasyon olarak da iç veya dış filtre çok sağlıklı olmuyor. Hani neden de diyecek olursanız, tabii ki dışarıdan bakıldığında ne kadar büyük olursa filtremiz veyahut da su sirkülasyonu ne kadar yoğun olursa temizlik o kadar iyi olur diyoruz. Ama aslında öyle değil. Pipo filtreler gördüğünüz gibi karşıda gözüküyor zaten, hemen pipo filtrem var. Pipo filtrelerimiz daha sağlıklı oluyor yavrular ve anneler açısından. Çünkü yavrular dalgayı pek fazla sevmiyorlar. Dalgayı sevmedikleri için de diğer dış filtre, iç filtre, bunlar fazla dalga yapabiliyor. Dış filtre yapmıyorsa da iç filtre aşırı şekilde yapabiliyor. Bunun yanı sıra bir de şu var. Yavruları bunlar içine çekebiliyorlar. İçine çekip öldürebiliyorlar. Yani annenin 5-10 tane yediğini ve koymuş olduğumuz iç filtrenin, dış filtrenin 5-6 tane yediğini varsayarsak zaten hemen hemen yavrunun yarısını öldürmüş oluyoruz arkadaşlar. Yani bu çok sağlıklı bir üretim şekli olmuyor. O yüzden
dış filtre, iç filtre önermiyoruz. Pipo filtre veya sünger filtre. Sünger filtre de olabilir. Onun dışında başka dekorasyon olarak kum, çakıl koyulabilir. Hani bu tamamen kişinin kendi isteğine kalmış, kendi zevkine kalmış. Ben lav kırığı kullanıyorum arkadaşlar. Küçük salyangoz kabukları, deniz kabukları falan var. Ondan sonra rafyamı bağladığım küçük bir gemi parçası var. Bunların hepsi taş. Yani çok da zarar olmuyor ki lav kırığı zaten biyolojik bir filtrasyon sistemi. Bilenler biliyor. Biyolojik filtre çok önemli oluyor biliyorsunuz. Hem suyun berraklığını sağlıyor hem de sizin balıklarınızın dışkılarının veyahut da yem kalıntılarının suya salınım yapmasını engelliyor. Bu şekilde kullanılabilir. Nasıl isterseniz. Boş bir akvaryumda da kullanabilirsiniz. Hani balıkları bomboş akvaryuma koymak olur mu demeyin, oluyor. Benim akvaryumum daha önce boştu. Zemininde hiçbir şey yoktu. Bu da olabiliyor. Hiç problem olmuyor. Onun dışında birazdan konuya değineceğim. Bakın karşımda şu anda bir tane dişimi 3 tane erkek kovalıyor. Doğumu yakın. Ona ayıracağım zaten. Hemen netleyeyim şöyle. Bakın kovalıyor. Buna da değineceğiz. Hem delirmiş gibi kovalıyorlar. Bunlar doğuracakları zaman anüsten bir sıvı salgılıyorlar ve bu sıvıya erkekler aşırı derecede tepki veriyor ve kovalamaya, vurmaya başlıyorlar anneye. O yüzden yavruları almadan önce ayrım yapıyoruz. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi onun dışında faydalı olacak dekorlar oluyor. Bu nasıl diyeyim size? Faydalı olacak dekorlar şöyle, yavruların saklanabileceği bitkiler olabiliyor. Ne bileyim, ondan sonra annelerin kaçıp saklanabileceği küçük yerler mesela tavsiye ederim. Ne bileyim, küçük bir boru koyarsınız. Tuğla, özellikle tuğla benim hani tercihim. Burada niye yok diyeceksiniz belki ama koymayı planlıyorum. Ben sürekli akvaryum değişikliği yaptığım için, sürekli demeyeyim, hani yanlış olmasın. Ben yeni kurdum akvaryumumu. Yeni kurduğum için hani ufak tefek değişiklikler olduğu için daha akvaryumu tam oturttuğumu söyleyemem. O yüzden şu an beklemek durumunda kalıyor tuğla falan. Doğum yapacak olan annemi ayırıyorum. O doğumunu başka yerde yapıyor. Daha sağlıklı oluyor. Yine bir rafya sistemi uyguluyorum. Rafyada da yavrular kaçmaları için, saklanmaları için, yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılıyor. En güzel, en mantıklı yöntem de rafya oluyor. Tamam, görüntüyü biraz bozabilir. Görüntüyü bozmasına itiraz edemem. Ama eğer ki üretim yapmak istiyorsanız görüntüye de %100 takılmamak gerekli. Şimdi dişilerin saklanacakları yer dedik. Dişilerin saklanacakları yer şu sebeple lazım. Erkekler dişileri böyle kovalaya kovalaya sürekli hani ölümlerine bile sebep olabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden dişilerin saklanabileceği bir yer bulmak veyahut da akvaryuma koymak daha mantıklı. En azından dişiler kaçıp dinlenebiliyor. Sürekli yüz yoruluyorlar. Hani biz bile kendimizi koyacak olursak onların yerine koş 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 koş, nereye kadar koşacaksınız? Bir yerde insan pes ediyor. Hayvan da aynı şekilde. Balıkların yavrulamasına şöyle yavruluk diyorlar. Yavruluk kullanabilirsiniz. Hani sizin tercihiniz ama eğer sağlıklı bir şey istiyorsanız yavruluk da kullanmamalısınız. Çünkü yavruluk kullandığınız zaman balıklar yavrunun içine çok strese giriyor. Bu stres de geç doğuma sebep oluyor, erken doğuma sebep oluyor. Ölü yavrular alabiliyorsunuz. Hani öyle yapmaktansa hani en mantıklısı salıverip bir tane rafya koyup kendilerini doğurmalarıdır. Benim fikrim. Benim düşüncem. Tabii siz ne düşünürsünüz, ne dersiniz bilmiyorum orasını. Orası da %50 size kalmış. Benim tavsiyem rafya ve yavruluk kullanılmaması. Ondan sonra doğum gecikir dedik. Ölü yavrular alabilirsiniz dedik. Hani bunların sebebi stres arkadaşlar. Stres çok önemli. Hani balık ne kadar stresli, ne kadar sakin, bunu
bilmeyebiliriz. Hani görmedik, yapmadık, yeni kuruyoruz akvaryumu veya ufak tefek mantık yürüttüğünüz zaman hemen hemen her şey tek tek çözülüyor. Çorap sökü gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi en önemli olan şeylerden biri de su değeri. Arkadaşlar su değerleri bu balıklar için fazlasıyla önemli. Niye derseniz su değerleri bozuk olursa lepistes üretmek imkansız oluyor. Çünkü kendilerini bile daha suya adapte edemezken yavru üretmek olmuyor arkadaşlar. Yapmıyorlar. Yeni başlayanlar, akvaryum kurup yeni lepistes üretimi yapmaya başlayanlar amonyak, nitratın nasıl test edeceğini bilmeleri gerekiyor. Lepistesler sert suyu seviyor. Onun dışında su hani biraz da demeyeyim de yoğun kalsiyum istiyor arkadaşlar. Kalsiyumla bu suyu desteklemeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? Suya ezilmiş mercan ya da farklı kaynaklarla kalsiyum ekleyebilirsiniz. Farklı kaynakları, ben ezilmiş mercanı biliyorum. Yani farklı kaynaklarda araştırıldığı zaman bulunabilir. Yani o şekilde. Eğer bunu yapmazsanız da bir müddet sonra yeni doğan yavruların iskeletleri zayıf olacak arkadaşlar. Ve yamuk olacak. Kalsiyum önemli. Bu açıdan önemli. Üreme sıcaklığı. Bu da önemli. Hatta en önemlilerinden bir tanesi bu. Üreme sıcaklığı 25 ila 27 derecesi olacak arkadaşlar. Hani anneler zaten sıcak yerde doğum yapıyor. Soğukta doğum yapmıyorlar. Sıcak olması gerekiyor. 25 ila 27 derece arası bu ispatlanmış bir değerdir. Buna dair bilginiz olsun. pH değeri, buna gelecek olursak 7 ila 8,5 arasında olmalıdır. Bunu da söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki 25 ila 27 derece sıcaklık, benim aklıma yeni düştü. Arkadaşlar şu şekilde termometreler var. Köşede görüyor musunuz? Hassas termometre. 8-10 lira bir şey. Bunu alabilirsiniz. Burada mesela görünüyor kaç derece olduğu. Benim su kaç derece? Benim suyum 25 dereceymiş arkadaşlar. Şöyle netleyeyim size de. Gördünüz. 25 derece. Gayet olması gereken bir sıcaklık. Bu şekilde tavsiyelerim var. Ondan sonra dişi erkek oranı. Şimdi arkadaşlar bu olay, şimdi az önce gösterdim size, bir tane dişim var ve 3 tane erkek kovalıyor diye. Bu çok olumsuz. Niye olumsuz? Şimdi normal şartlarda 3 tane dişi, bir tane erkek olması lazım. Eğer sadece bir noktadan üretime başlamak istiyorsak bir tane erkeğiniz, 3 tane dişiniz olması lazım ki erkeğin odak noktası sadece tek bir dişi veyahut iki bir dişi olmayacak. 3'e bölünecek. 3'e bölüneceği için bu erkekte yorgunluğa sebep olur. Dişiler rahat olur. Daha stressiz bir ortama kavuşmuş olurlar. Daha stressiz bir ortam, daha stressiz bir doğum, daha sağlıklı yavrular, daha sağlıklı anne, daha sağlıklı damızlıklar. Yani hepsi birbirini kovalıyor bakıyorsunuz. Ondan sonra bu kovalamaca ölüme kadar gider dedik. Ölüme kadar gidiyor maalesef. Erkek kovalıyor, dişi kaçıyor. Erkek kovalıyor, dişi kaçıyor. Safkan dişi almak, safkan dişi almak diyorum, özür diliyorum. Safkan üretim yapmak için, safkan yavrular almak için balık seçiminizi, damızlık seçiminizi güzel yapmanız gerekiyor. Mesela şöyle örnek vereyim buna da. Burada senin kaç tane damızlığın var derseniz, burada benim toplamda 3 tane damızlığım var. Özel üretim değil ama 3 tane damızlığım var normal. 2 tanesi daha doğum yapmadı. Doğum yapacak. Diğerleri üretim yapmak istediğim balıklar değil. Tamamen evde görsel olsun, güzel olsun. Doğurursa yavrularına bakarım hesabıyla aldım. Seviyorum balık bakmayı arkadaşlar. Bu sebeple aldım. Işık çok vurdu. Şöyle göstereyim. Şöyle damızlık seçerken genç olmasına, sağlıklı olması için kendi yetiştirdiğimiz balık olmasına,
ve kuyruk renkleriyle kendi renkleri, balığın kendi gövdesinin renklerine çok dikkatli bakmak gerekiyor. Çünkü bazı balıklar var ki birbirlerine o kadar benziyor ya da bazı balıklar kendi türünden olmayanla çiftleşip renk karışımına uğrayabiliyorlar. Bu da safkan üretiminizi kötü derecede, olumsuz derecede etkileyecek nedenlerden biridir. Bilginiz olsun. Ondan sonra aklımıza gelmiyor. Aklımıza gelen ne var? Şöyle bir gözden geçirelim. Şimdi genç balık dedik. Yaşlı balık seçemeyeceğiz diyecek olanlar vardır belki. Onu da söyleyeyim. Şimdi yaşlı balıklar şöyle ki belli bir zaman sonra doğurma kabiliyetini yitiriyorlar. Bunlardan damızlık seçtiğiniz zaman 2 doğum 3 doğum sonra kabiliyetini yitirdi. Tamam, güzel bir balık olabilir. Rengi gayet iyi olabilir. Ama seçimini yapıp bir dahaki olan yavrulardan güzel damızlıklar seçip tekrardan işe koyulmalısınız. Benim tavsiyem bu yönde. Lepisteslerde dişiler yavru olduktan sonra büyüdü. Belli bir boyuta geldi. Bunun üremeye hazır olduğunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar hani gençlerde 10 ila 20 hafta arasında dişiler üremeye başlıyor. Erkeklerde ise gençlerde 7 haftalıkta üreme için aktif hale geliyorlar arkadaşlar. Lepistes balıkları. O da bu şekilde. Bilginiz olsun. Lepistesler ortalama 1 ay. Hani 28 gün diyen var. Tamamıyla 1 ay diyen var. Veyahut da ne bileyim 32-34 gün diyen var. Bu değişiyor. Ortalama olarak 28 gün baz alınmış. Ben 1 ay diyorum. 1 ayda yavrulayıp tekrar yavrulama için bir ay daha beklemesi, hamile kalıp beklemesi gerekiyor. Yavrulayıp yine erkekle beraber kalırsa yavruladıktan sonraki gün hamile kalabiliyor arkadaşlar. Yalnız bunu tavsiye etmiyorum. Niye? Çünkü yavruladıktan sonra bir 4-5 gün dinlendirmeniz, sakin kalması, stresini atması bence balık için de gelecek olan yavrularınız için de çok çok sağlıklı olacak. Buna dair de bilginiz olsun. İstekli doğuma teşvik için, yani hem dişiye hem erkeği üremeye teşvik için diyeyim ya da canlı yemler vermelisiniz arkadaşlar. Buna kan kurdu, artemia, dondurulmuş midye olabilir. Bunlar midye içi olabilir. Bunlar güzel yemlerdir. Yalnız sürekli vermenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü sürekli verirseniz başa çıkamazsınız. Kuru yeme küstürürsünüz balıkları. Olmaz. Bu hem bizi hem balıkları kötü etkileyebilir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse, bu bilgiler sizin için faydalı olduysa kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlarda belirtmenizi ayrıca tavsiye ediyorum. Bildiğim kadarıyla yardımcı olurum arkadaşlar hepinize. Instagram adresim Gazi Akvarist. Gazi Akvarist. Onun dışında özel üretim lepistesler ne oldu? Özel üretim lepisteslerimiz daha bekliyor. Yani yeni geldiler. Damızlık olacaklar inşallah. White Ribbon'lar, HB White'lar burada. Maşallahları var. Çok iyiler. Full Gold'ları da göstereyim size. Dün göstermedim herhalde. Full Gold'lar stresli demiştim. Full Gold'lar kendilerine gelmeye başladılar. Dip çekim zamanım da gelmiş bu arada. Dip çekimlerini yapacağım her ikisinin de. Bunları çünkü yetiştireceğim için altlarını boş tutuyorum. Herhangi bir çakıl, kum vesaire kullanmayacağım. Bu şekilde bakacağım arkadaşlar onlara. Teşekkür ediyorum. Herkese güzel, sağlıklı hobiler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Görüşmek üzere.